Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda 1 yaşa uygun bir kız çocuk yeleği çalışacağız. Yeleğimize yaka kısmından başlayacağız. Yaka kısmında kısa satır dönüşleri yapıp tarif ettim arkadaşlar, tüm sıralarını. Daha sonra biraz ilerleyince kol kısmına fırfır uyguladım. Roba kısmını tamamladıktan sonra beden kısmında kapaklı istiridye modeli kullandım. Örmesi oldukça zevkli bir model. Tüm sıralarını tarif ettim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da yapabilir. Ayrıca kanalımda tarif videosu var arkadaşlar. Diğer kullandığım malzemelerde 1, 2, 3, 4, 5 tane düğme kullandım. Kullandığım ipin markasını Şişno ve bölümlerinin santim olarak ölçüsünü vermeye çalıştım. Örgümüze başlamadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Bir de yeleğimi tamamladıktan sonra yaka kısmına yalancı trabzan çalışması yaptım. Bu kısımda ise, bant kısmında ise son ilmekleri düzgün öremeyen arkadaşlar için bir tane tığ işi tarif ettim. Ayrıntılı şekilde tarif ettim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte başlayalım. Benimle birlikte örecek olan tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yeleğimize başlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel tatlı bir yelek yapacağız. Malzemelerimiz 2 yumak ipim var. 3 numara misinalı şişim var. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara ile yapabilir. Eli normal veya bol olanlar 3 numara ile çalışabilir. Misinalı şiş şart değil, düz şişle de yapabilirsiniz. Sayı olarak da şişimin milimini yazıyorum. 3 milim misinalı şiş. İpimizde Nako inci bebe anti peeling bir ip. Özellikleri de arkadaşlar 100 gram 250 metre. Renk no beyaz olduğu için zaten pek gerek yok ama 208 renk no'da. Gayet güzel bir ip. Birazcık ince ama yelek için çok uygun, çünkü önümüz yaz olduğu için çok kalın iple yapmak istemedim. Şişime ilmeklerimi atıp hazırladım ben. İpimin bir tanesini kaldıracağım. İlmek sayımız 83 ilmek. Şişime atıp hazırladım ilmeklerimi. Yaka bandı için şimdi haroşa örgü öreceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi ters ilmekle haroşa öreceğim. İsteyen veya eli düz ilmekle haroşa ören arkadaşlar da düz ilmekle yapabilir. Ters ve düz yüzden aynı şekilde örerek 3 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğim. İlik yeri açma ile tarife devam edeceğiz arkadaşlar. Yeleğimizin yaka bandında ters yüzdeyim arkadaşlar. Ön yüzde 1 2 3 çizgi haroşam var. Ters yüzde 1 2 3 4. çizgi haroşadayım. Sıra sonunda 2 4 6 7 ilmek bıraktım. İlik yeri açacağız şimdi. Düz yüzü belirlemek için bu şekilde yaka bandını tuttuğumda örgüyü başladığımız ipimiz örgünün sol yönünde. Düz yüz için bir tane ayraç takacağım bu kısma. Ters yüze dönüyoruz. 2 4 6 7 ilmekten 2 ilmek daha haroşa örüyorum.
7 ilmekten oluşan bir bandımız olacak. Devamındaki 2 ilmeği ikisini birlikte şişime alıp birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. Kalan 2 ilmeği haroşa örüp kenar ilmeğimi örmeden takıp düz yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra 1 2 ilmek daha haroşa ördüm. 3 ilmeğim var. 3 ilmek ördüğümüz zaman bir önceki ters sırada ikisini birlikte ördüğümüz ilmeğin hizasında sırasındayız. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir tane ajur ilmek doluyoruz. İlik yeri için devam edip sıradaki ilmeği haroşa örüyorum. Bu şekilde iliğimizi açmış olduk arkadaşlar. Yelekte bant kısmında 13 çizgi haroşa ile ilik yerlerini açacağım. İstediğiniz sıklıkta açabilirsiniz. 13 çizgi haroşa benim için ideal. Devam edip 4 çizgi haroşayı tamamlıyorum. Düz yüzde ayrımlarda tarife devam edeceğim. Yakamın bant kısmında 1 2 3 4 çizgi haroşayı tamamladım düz yüzde arkadaşlar. Diğer yüzde de 1 2 3 4 5. çizgi bu şekilde şişimizde. Sayılarımı size tek tek sayarak söyleyeceğim. Ayrım sayılarımı, ayraçlarımı taktım. Ayracımda yine yakamızda kısa satır dönüşü yapacağımız için sağ yöne mavi ayraç taktım. Sol yöne sarı ayraç taktım. Yaparken dönüşleri ayırabilmeniz için yazılı olarak da ayrımlarımı göstereceğim ama şu şekilde sayıp ilk önce hepinize bu ilmekleri saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz ön kısım için. Devamında bir ayraç taktım. Bir ilmek artma yeri için ayırdım. Daha sonra kol için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Devamında bir ilmek artma yeri, bir ayraç daha taktım. Arkası içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane ilmeğimiz var. Bir ayraç takıp yine bir ilmeği artma yeri için ayırıp ikinci ayracı taktım. İkinci kolumuz için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz var. Ayracımı takıp yine bir ilmek artma yeri için ayırdım. İkinci ön içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz var. Örgümüzde düz yüzde 4 yerde artma ekleyeceğiz. İkişer artma ekleyince 2, 4, 6, 8 ilmek her düz yüzde örgümüz artacak. Ters yüzde artma yok arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Robadan yeleklerde ön yüzde artma ekliyoruz. Sayılı olarak da bu şekilde notlarımı aldım. Ekranı durdurup notu alırsanız ayraçlarınızı sayıp takabilirsiniz. Önler 15 ilmek, kol 13 ilmek, arkası 23 ilmek, artma yeri içinde 4 ilmek, toplamda 83 ilmeğimiz var yaka kısmında. Kısa satır dönüşünü de yapmak istiyorum çünkü çoğu takipçim istiyor ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar zorlanırsa kısa satır dönüşünü yapmadan 7 ilmek bant örüp devamındaki ilmekleri düz örebilirsiniz. Başlıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 6 ilmek daha haroşa öreceğim. Kolum ağrıdığı için misinalı şişten vazgeçemiyorum ben arkadaşlar ama bazen örgünün ilmekleri azken bu şekilde zorluyor. 2, 4, 6, 7 ilmeği bant için haroşa ördüm. Daha sonra mavi ayracıma kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 ilmek. 8 ilmek düz ördükten sonra ön kısım için bir tane artma ekliyoruz. Ayracı alıyoruz. Bu kısımda ayırdığımız bir ilmeği ters örüyoruz. Diğer yüzden düz öreceğiz. Ters yüzden bu ilmeğimiz düz örülecek. Diğer ayracı da alıyorum. Kol için bir tane artma ekliyorum. Devamında 13 ilmeği düz örüyorum. ...13 ilmeği tamamladım. Bir tane artma daha ekliyorum. Kolun sol yönü için ayracımı alıyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Arka kısım için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra 23 ilmeğimi düz örüyorum. Tamamlıyoruz 23 ilmeği. Ayracıma gelince arka kısım için sol yön için artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. Devamındaki bir ilmeği ters örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için artma ekliyorum. Devamındaki 13 ilmeği düz örüyorum. Kol ilmeklerini tamamlayınca ikinci artmasını ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Bir ilmeği ters örüyorum. Diğer ayracımı da sarı ayracımı alıyorum. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek var. 7 ilmeği bant ilmeği, diğer ilmeklerimize dönüş yapacağız arkadaşlar. Artma ilmeğinden sonra sadece bir ilmek örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıyorum. Örgümü ters yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru, ön kısma doğru bu şekilde atıyorum. Son ördüğüm ilmeği ikili gibi yapıp artma ilmeğini ters örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Diğer ayracı alıp kol ilmeklerini ters örüyorum. Eklediğim artma ilmeklerini delik olmayacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Tamamlıyorum kol ilmeklerini. Yine artma ilmeğini bu kısımdan takarak ördüğümde delik olmayacak. Ayracı alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Diğer ayracı alıp arka kısmın ilmeklerini ters örüyorum. Çok da bir işlem olmadığı için, ayrıca ilk sırayı kesmek istemediğim için birazcık hızlı örerek tamamlayacağım. Videoyu ayarlardan yavaşlatabilirsiniz. Durdurup izleyerek örebilirsiniz.
veyahut da örgünüze başlamadan tamamını izleyip videonun bir fikir edinebilirsiniz. Arka kısmın ilmeklerini tamamladım. Artma ilmeğini ördüm. Ayracı alıyorum. Bir tane düz ilmek, diğer ayracı alıp kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. 13 ilmeğimiz vardı. Artmalarla birlikte 15 ilmeğimiz oldu. Tamamladım kol ilmeklerini. Ayracımı alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Mavi ayracı alıyorum. Ters yüzde ön kısmın ilmeklerinden artma ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir tane daha ilmek örüyorum. Diğer 14 ilmeği şişimde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyorum. Düz yüzüne döndükten sonra ipimi arka kısma attım. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde alıp çekiştirip ördüğüm ilmeği ikili gibi yapıyorum. Devamındaki bir ilmeği düz ördüm. Bir tane artma ekledim. Ayracı aldım. Artma yerindeki ilmeğimizi ters ördüm. Diğer ayracı alıp kol için artma ekleyip ilmeklerimi düz örüyorum. Ayracıma gelince kol için yine artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Diğer ayracı alıp arka kısım için artmamı ekliyorum. Arka kısmın ilmeklerini düz örüyoruz. İlmekleri tamamlayınca yine artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. Bir ters ilmek. Diğer ayracı alıp kol için artma ekleyip kol ilmeklerinde düz örerek ilerliyorum. Ayracıma gelince kolun ikinci artmasını ekliyorum. Ayracı alıyorum. Bir ters ilmek. Sarı ayracım takılmış bu arada. Ayracımı aldım. Ön için bir tane artma ekledim. Devamında bir düz ilmeğim var. Sarı ayraç, artma ilmeği, daha sonra bir tane düz ilmeği örüyorum. Dönüş yaptığımız ilmekteyiz. İlmeğimiz ikili gibi. Şişimi soldan sağa doğru takıyorum düz ilmeğe ve düz örüyorum. Düz örüp bu şekilde yerleştiriyorum. Devamında bir düz ilmek daha alıyorum. Aynı şekilde diğer ilmekleri bırakıyorum. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüze son ördüğüm ilmeği alıyorum şişime. Örgümün ipini yine ters yüzden düz yüze doğru atıp bu şekilde ilmeğimi yine 2 tane gibi yapıyorum. Daha sonra ayraca kadar ilmekleri
ters örüyorum. 3 ilmek oldu. Ayracı alıyorum. Bir tane düz ilmek örüp diğer ayracı alıp kol ilmeklerine devam ediyorum. Arka kısımda arkadaşlar, bu kısımdaki düzle birlikte 1 2 3 4 tane düz ilmeğimiz var. Tüm ilmeklerimizi, diğer ilmeklerimizi bu düzlerden hariç hepsini düz örerek bu kısma kadar öreceğim. Bu kısımda tarife devam edeceğim. Bir önceki ters sırada ördüğümüz gibi örüyoruz. Ters yüzde kol ilmeklerinin sonuna yaklaştım. Artma ilmeğimi örüyorum. Ayracımı alıyorum. Bir tane düz ilmeği örüyorum. Mavi ayracı alıyorum. Daha sonra artma ilmeğini ters örüp ikinci ilmeği de ters örüyorum. Yine ikili gibi ilmekteyiz. İpimizi bu kısımdan örgünün ters yüzüne alıyoruz. Şişimi örgünün düz yüzünden bu şekilde ilmeklerin içinden taktım arkadaşlar. Diğer yönden bu şekilde taktım. Daha sonra ilmeğimi ters ördüm. Şişimden çıkarıyorum, yavaşça yerleştiriyorum. Dönüş yaptığımız ilmeği ördük. Yine bir tane daha ilmek örüyorum, ters ilmek. Diğer ilmekleri şişimde bırakıyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği aldım sağ yöndeki şişime. İpi yine ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İkili gibi yapıyorum ilmeğimi. Daha sonra diğer ilmekleri düz örüyorum. Artma ilmeğini ekliyorum. Mavi ayraca gelince ayracımı alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. İkinci ayracı alıp kol için artma ekliyorum. Devam edip kol ilmeklerini düz örüyorum. Düz yüzde diğer ayraçlarımın olduğu bölümde artmalarımı ekleyerek bu kısma kadar öreceğim. Sarı ve pembe ilmeğin olduğu bölümde tarife devam edeceğim. Pembe ve sarı ayracın olduğu bölümdeyim. Kol ilmeklerini örüp tamamlıyorum. Artmamı ekliyorum kol için. Pembe ayracımı alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. Bir ilmek artma ekleyip daha sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düzden sonra yine dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Şişimizi soldan sağa doğru takıyoruz. Çiftli gibi olan ilmeğe ve düz örüp yerleştiriyoruz. Bir düz ilmek daha alıyorum arkadaşlar. Diğer ilmeklerimi örmüyorum. Diğer dönüşlerimizde 2 4 6 7 ilmek bant için dönüş yapacağız. Devamındaki 3 ilmeği ve 2 ilmeği de, yani bir dahaki sefere bu 2 ilmeğimizi birlikte örüp diğerinde 3 ilmeği öreceğiz. Daha sonra bandımızı öreceğiz. Çeviriyorum örgüyü. Son ördüğüm ilmeği aldım. Affedersiniz, sürekli konuşunca birazcık ses gidiyor. Son ördüğüm ilmeği yine şişime aldım. Örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru attım. İlmeğimi ikili gibi yapıp daha sonra ilmeklerimi ters örerek sırama devam ediyorum. Sarı ayracı alıyorum. Bir düz ilmek, diğer ayracı alıp kol ilmeklerindeyim.
sırayı tamamlayacağız ve mavi ve pembe ayracın olduğu bölümde bu kısımda tarife devam edeceğiz. Ters yüzde kol ilmeklerindeyiz. Son kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ayracı alıyorum. Düz ilmeği örüp mavi ayracımı alıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmekten sonra dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Örgünün ipini ters yüze alıp şişimizi yine ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde takıp ilmeğimizi ters örüp yerleştiriyoruz. Devamında yine bir ilmek ters örüyorum. Diğer yönde 2 4 6 7 ilmek bant ilmeğim, 3 ilmek dönüş yapacağımız ilmek, 2 ilmek yine dönüş yapacağımız ilmeğimiz var. Diğer sırada bu kısımda bu 2 ilmeği örerek dönüş yapacağız. Son ördüğüm ilmeği düz yüze dönünce şişime aldım. Ters yüzden düz yüze doğru yine ipimi çekiştirip ikili gibi yaptım, ilmeği yerleştirdim. İlmeklerimi düz örüyorum ayraca kadar. Bir tane artma ekliyorum. Ayracı alıp bir ters ilmek örüp diğer ayracı alıp kol için artma ekleyip sırama devam ediyorum. Düz yüzden sırayı örerek ilerleyeceğim. Yine pembe ve sarı ayracın olduğu bölümde tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. Kalan son kol ilmeklerini örüyoruz. Artmamızı ekliyoruz. Ayracımı alıp ters ilmeğimi örüyorum. Sarı ayracımı alıp ön için artma ekliyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek daha örüyorum. 5 ilmekten sonra dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Şişimizi taktık. Sol yönden sağ yöne doğru bu şekilde örüp yerleştiriyoruz. Devamında 1 2 ilmek düz örüyoruz. Diğer ilmekleri şişimizde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyoruz. Son ördüğümüz ilmeği sağ yöndeki şişe alıp ipimizi yine örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru atıp ilmeği 2 tane gibi yaptık. İlmeklerimizi ters örerek sıramıza devam ediyoruz. Ters yüzdeyiz. Bu kısımda mavi ve pembe ayracın olduğu bölümde yine bu kısımda devam edeceğiz. Sırayı tamamlıyoruz. Tamamlıyoruz kol ilmeğini. Alıyorum ayracımı. Bir tane düz ilmek. Diğer mavi ayracımı alıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördükten sonra yine dönüş yaptığımız ilmeğimiz geldi. İpimizi ters yüze atıp şişimizi ters yüzden düz yüzden ters yüze doğru takıyoruz. İlmeği ters örüyoruz. Yerleştirdik. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüp diğer ilmekleri şişimizde bırakıp düz yüze dönüyoruz. Son ördüğümüz ilmeği aldık, yine sağ yöndeki şişe ipimizi ters yüzden düz yüze doğru atıp ikili gibi yapıp ilmeklerimizi düz örerek ayraca devam ediyoruz. Ayracımıza gelince ön için yine artmamızı ekliyoruz.
yakamızda kendini belli etmeye, yuvarlak bir görüntü almaya başladı. Ayracımı alıyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için artma ekliyorum. Devam ediyorum. İlmeklerimi düz örerek sırama. Bu kısımda tarife devam ediyoruz. Düz yüzde yine kol ilmeklerindeyim. Artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Ters ilmeğimi örüp diğer ayracımı alıp ön kısım için artmamı ekliyorum. Daha sonra ilmeklerimi düz örüyorum. İkili gibi olan ilmeğime kadar. İlmeğime geldiğinde zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Yine şişimizi takıyoruz. Soldan sağa doğru ve düz örüyoruz. Yerleştirdik. 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeği ve 3 ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3. Diğer 7 ilmeği şişimizde bırakıyoruz. Örgünün ters yüzüne dönüp son ördüğümüz ilmeği alıp ipimizi de ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıp ilmeği son ördüğümüz ilmeği yine ikili gibi yapıp ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ayracıma kadar örüp görüntüyü göstereceğim size. Devam edip sıramı tamamlayıp bu kısımda devam ediyorum. Yine mavi ve pembe ayracın olduğu bölümdeyiz. Ters yüzdeyiz. Özellikle karıştırmamanız için söylüyorum arkadaşlar. Çok özeniyorum güzel anlatmak için. Düz ilmeğimizi ördük. Mavi ayracı aldık. Daha sonra ilmeklerimizi ters örerek ilerliyoruz. Dönüş yaptığımız ilmek kendini belli edecek zaten geldiğinde ve dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Yine şişimizi düz yüzden ters yüze doğru takıyoruz ve ters ördüm ilmeğimi. Devam edip 1, 2, 3 ilmek ters örüp şişimde 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeğini bırakıyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi yine ters yüzden düz yüze doğru atıp bu şekilde çiftli yaptım. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. Artmamı ekleyene kadar öreceğim. Ayracıma geldim. Artmamı ekliyorum. Bu kısımda da yakamızın görüntüsü bu şekilde. Devam edip düz yüzden sıramı tamamlıyorum. Yine bu kısımda devam edeceğiz. Düz yüzdeyiz. Kol ilmeklerini örüyoruz. Artmamızı ekliyoruz. Ayracımızı alıp ters ilmeğimizi örüp diğer ayracı alıyorum. Ön için artma ekliyorum. Özellikle arkadaşlar diğer bölümlerde de artmalarınızı unutmayın. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Ön kısmın ilmeklerini. Dönüş yaptığımız ilmeğe kadar devam ettik. Dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Şişimi yine taktım bu şekilde.
ilmeğimi düz örüp yerleştirdim. 2, 4, 6, 7 ilmeğim, bant ilmeğim. Haraşo örüyorum bu ilmeklerimi de. Kenar ilmeğimi örmeden takıyorum. Ters yüze döndüm. Bu yönde sarı ayracımızın olduğu bölümde dönüşlerimiz bitti artık. Ters yüzden de bant ilmeklerimi örüyorum. Beni takip ettiğinizde bu dönüşlerin herhangi bir zorluğu yok arkadaşlar. Yeleğinizin görüntüsü de bu şekilde olacak. Yaka kısmı, bebeğin boynuna bu kısım dokunmayacak. Tavsiye ediyorum özellikle bu dönüşleri yapmanıza. Devam ediyorum. Ters yüzden sırayı tamamlayıp bu kısımda yine tarife devam edeceğim. Kol ilmeklerini örüp ön ilmeklerine ilerliyoruz. Ayracımı aldım. Ön kısmın ilmeklerini ters örüyorum arkadaşlar. Dönüş yaptığımız ilmeğe geldik. Şişimi yine ipimi ters yüze aldıktan sonra şişimi yine takıyorum. Dönüş yaptığım ilmeğe ters yüzden bu şekilde öreceğim. Şişimi düz yüzden ters yüze takıp ilmeği ters örüyorum. Yerleştiriyorum. Şişimde yine 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. 7 ilmeği haraşo örüyorum. Tamamladık dönüş yaptığımız ilmekleri, sıraları bu şekilde düzeltip birazcık daha şişimizi çekelim. Yaptığımız işlem böyle arkadaşlar. Ön kısmı yuvarladık. Gayet güzel bir görüntüsü oldu robamızın. Şimdi devam edip öreceğiz. Artmalarımızı yine ekleyeceğiz bu kısımlarda. Düz yüzde 8'er tane artmamız olacak. Ters yüzde artma yok. Yeterli, bu kısımda yeterli kol ilmeğine geldiğinde omuz kısmına fırfır ekleyeceğim. Fırfır için yeterli büyüklüğe gelene kadar bu kısım devam ediyor. Sıra ve santim olarak ölçü vereceğim fırfıra geçmeden önce. Robamızda birkaç sıra daha ördüm arkadaşlar. Omuz kısmı için yeterli bu kadar düz bölüm. Şimdi kol kısmında ilmeklerimizi 2 çizgi haraşo öreceğiz. 2 çizgi haraşo ördükten sonra da artmaları ekleyeceğiz. Ölçü olarak düz bölümü mezura ile ölçtüğümde 5 santim örgümüz var. Ön kısımdaki haraşo çizgiler ise 2, 4, 6, 8, 9 tane. Artmaları da sayabiliriz ölçü için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane artma sıramız var. Şişimi düzelteceğim. Daha rahat ölçmek için açık yaptım şişi.
Ön kısmı normal örüyoruz. Ayraçlarımı da çıkardım bu arada arkadaşlar. Zaten düz ilmeklerimiz belli olduğu için siz de karıştırmayacaksınızdır. Bant kısmından sonra ön kısımdaki düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmeğime gelince ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Kol için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra kol ilmeklerini haroşa örüyorum. Artmalara devam edeceğiz. Yine 4 yerde roba kısmında artmalarımız var. Bu kısmı tamamen örmek istiyorum. Kol ilmeklerini tamamlıyorum. Artmamı ekliyorum. Ters ilmeğimi örüp arka kısım için artma ekleyip arka kısmın ilmeklerini düz örüyorum. Kol ilmeklerine kadar bu kısma kadar örüp bu kısımda ikinci kolu da tarif edeceğim. Tamamlıyorum arka kısmın son ilmeklerini. Ters ilmeğime gelince bu kısımdaki diğer yüzde düz olan ilmeğimiz belli. Arka kısmın ikinci artmasını ekleyip bir tane ters ilmeğimi örüp kol için artma ekliyorum. Artmadan sonra artma ilmeğinden sonra kol ilmeklerini haroşa örgüye dönüyoruz. Ön, arka ve diğer ön düz örülecek. 2 kol, 2 çizgi haroşa olana kadar bu kısımlar haroşa örülecek arkadaşlar. Sıraları tamamlayıp tarife devam edeceğim. Yeleğimizin kol bölümünde 2 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Ön kısımdan düz yüzden ilmeklerimi ördüm. Artma ilmeğini ekledim. Daha sonra ters ilmeğimi örüyorum. Kol için artmamı ekliyorum. Kol ilmeklerinde şimdi artma ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir ilmek örüp bir tane bu gizli artma gibi artma ekleyeceğiz. Düz örgüye dönüyoruz tekrar. Artma ilmeğinden sonra bir düz ilmek örüyorum. Bir tane ilmek ekliyorum. Bir düz ilmek, bir tane artma. Tekrar bir düz ilmek, artma. Tekrar artma, düz ilmek. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayacağız. Bu şekilde yapıyoruz.
ilmeklerimiz çoğalacak. Kol kısmında bu şekilde fırfırımız oluşacak. Tamamını çekim yapacağım. Bazen çok ağır eleştiriler alıyorum. Yarım bıraktığım için ya da çok fazla detayı anlattığım için insanlara biraz beğendirmek zor ama çoğunluk takipçilerimden memnunum. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Arada bazen kötü yorumları da artık olacak diye bir şey demiyorum. Tekrar artma, düz ilmek, artma, düz ilmek, artma, düz ilmek. Tekrar artma, düz ilmek, artma, düz ilmek, artma ve son ilmeğimizi, düz ilmeğimizi ördük. Artmamızı ekledik. Ters ilmeği örüp arkası için artmamızı ekliyoruz. İlmeklerimizi düz örerek diğer kola ilerliyoruz. Bu kısımda arkadaşlar bu şekilde artmamızı ekledikten sonra ön ve kolumun birleşimindeki bu kısımda ikişer tane artmamız vardı. Diğer sıralarda sadece ters ilmeğin iki yönüne artma ekleyeceğiz. Diğer ilmeklerimizi olduğu gibi birebir öreceğiz. Bu kısımda da yine kol ve arkanın birleşiminde diğer sıralarda sadece ters ilmeğin iki yönüne düz yüzde artmamızı ekleyeceğiz. Diğer kol ilmeklerinde gördüğünüz gibi yeterli bu artma ama bu kısımlarda artmalar kol yönünde de devam edecek. İkinci kola kadar örüp bu kısımda tarife devam ediyorum. Yaklaştım kol ilmeklerine, arka kısmın son ilmeklerini örüyorum. Artmamı ekliyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra artmamı ekledim. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artma ekledim. Bir ilmek düz. Tekrar artma. Bir ilmek düz. Tekrar artma. Bir ilmek düz. Tekrar artma. Bir ilmek düz. Yeniden artma ekliyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu kısma kadar artmalarımı ekleyip tarife bu bölümde devam edeceğim. Diğer kolun aynısı. İkinci kol ilmeklerindeyim. Son olarak düz ilmek ördüm. Bir tane artma ekliyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar artma. Düz ilmek. Tekrar artma. Bir düz ilmek. Tekrar artma ilmeğini ekleyip son kol ilmeğini de ördüm arkadaşlar. Şimdi bir tane daha artma ekliyorum. Devamındaki ilmeğimi ters örüyorum. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum ve ön kısmın ilmeklerini düz örüyorum. Ters yüzden kol kısmında eklediğim ilmeklerin örülüşünü tarif edeceğim. Biraz hızlıca bu ilmeklerimi örüp ters yüze dönmek istiyorum. Bant ilmeklerimi örüyorum. Döndüm örgünün ters yüzüne.
bant ilmeklerini tamamlıyoruz. 2, 4, 6, 7 tane. Daha sonra tüm ilmeklerimiz ön kısmın ters örülüyor. Ön kısmın son ilmeğini ördüm. Bu kısımdaki ters yüzdeki düz ilmekteyiz. İlmeğimizi düz örüyoruz. Daha sonra kol ilmeklerini örmeye başlıyoruz. Bu kısımda ördüğüm gibi delik olmayacak şekilde öreceğiz yine ilmeklerimizi. Düz ilmek, artma ilmeği, ters ilmek, artma ilmeği. Biraz önce düz ilmek dediğimde diğer yönü kastederek düz dedim arkadaşlar. Sadece bir tane düz ilmeğimiz var, düzelteyim. Bu şekilde ilmeklerimizi, kol kısmındaki ilmekleri örüyoruz. Fırfır olması için artmaları ekledik. Fırfır ve bu kısımdaki ilmekler düz yüzde düz, ters yüzde ters örülecek ve robamızda yine 1, 2, 3, 4 yerde artış olacak arkadaşlar. Ön kısma artma ekleyip kol kısmına artma ekleyeceğim mi diye düşünmeyin. Ters ilmeğin sağ ve sol yönüne birer tane yine artma ekleyeceksiniz. Ön ve kolun birleşiminde, kol ve arkanın birleşimi, tekrar arka ve kolun birleşimi, kol ve önün birleşiminde nasıl bu sıralarda artma eklediysek aynı şekilde artmalarımızı ekleyeceğiz. Fırfırım yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim. Yeterli uzunluğa gelince sıra ve santim olarak ölçü vereceğim. Devam edip örüyoruz. Kol kısmındaki fırfır sıralarını tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kol kısmında ve ön kısımda artmalar devam etti. Özellikle tembih ediyorum, söylüyorum. Daha önceki bir örgümde bu şekilde fırfırlı kısımda kol kısmına artma yapmayanlar olmuş. Yorumlarda yazılınca özellikle söylemek istediğim örgüler sökülmesin. Santimini de ölçeceğiz. Şimdi fırfır kısmında ördüğümüz düz örgünün uzunluğu hemen haroşa çizginin hizasında ölçtüğümde 4,5 santim. Bu şekilde 4,5 santim örgü yaptık. Ölçü olarak bir de bu kısımdaki haroşa çizgilerimizi sayacağız. Tamamını sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 çizgimiz var. Artmalar ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 artma. 21. artmayı ekliyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini düz ördüm. Ters ilmeği örüp kol kısmına artmamı ekliyorum. Devamında kol ilmeklerini haroşa çizgi örmeye başlıyorum. Düz örgü örmeyeceğiz arkadaşlar. Bu kısımdaki gibi 2 çizgi haroşa öreceğiz. Her iki kolda. Daha sonra kol ilmeklerini kapatacağız. Santim olarak da roba uzunluğunu arka kısımdan ölçeyim. Yaka kısmından itibaren ölçtüğümüzde 12 santim örgümüz var. Tamamladığım zaman haroşa çizgi sıralarımı yine ölçüleri vereceğim. Ön ve arka kısımdaki ilmekleri de sayacağız. Şimdi
2 çizgi haroşayı tamamlıyoruz. Kol kısmında 2 çizgi haroşamızı tamamladık arkadaşlar. Robamızda görüntümüz bu şekilde. Bu sıramızda ön kısımların ilmeğini ve arka kısmın ilmeğini yine düz öreceğiz. Artmalarımızı ekleyeceğiz. Kollarda ise ilmeklerimizi kapatacağız. Kol ilmeklerimizin ulaştığı sayı 93 ilmek oldu arkadaşlar. Çok ilmek olduğu için önceden sayıp not aldım. Ön kısımda ise ilmek sayımız ölçü için size sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ilmeğim var. 37 ilmeğime ön kısım için artmamı ekliyorum. Daha sonra ters ilmeğimi örüyorum. Kol ilmeklerine şimdi bir tığla kapatacağız. İlmek kapatacağımız ilmeğimizi bu kısımdan tığımızla takıp alacağız. Artma ilmeği ve ters ilmeğin arasından tığımı bu şekilde takıyorum ve bir tane ilmek alıyorum. Aldığım ilmek tığımda. Daha sonra kol ilmeğinden bir tane haroşa örüyorum. Ördüğüm haroşa ilmeği aldığım ilmeğin içinden kaydırıyorum. Tekrar bir ilmek örüp kaydırdım. Yeniden haroşa örerek aldığım ilmeğin içinden kaydırıyorum. Devam edip bu şekilde ilmeklerimi kapatacağım. Devam edip fazla bol veya sıkı olmayacak şekilde örgü hizasına göre ilmeklerimi kapatıp bu kısımda kol ilmeklerinin son ilmeklerinde tarife devam edeceğim. Yaklaştım kol ilmeklerinin sonuna. Görüntümüz de bu şekilde. Kalan ilmeklerimi kapatıyorum. Son ilmeğimi kapattıktan sonra tığımı bırakıyorum. Şişime alıyorum ilmeğimi. Daha sonra ters ilmeğimi örüyorum. Arkası için bir tane artma ekliyorum. Arka ilmeklerini düz örerek diğer kol kısmına kadar devam ediyorum. Bu kısımda ikinci kol ilmek kesimiyle devam edeceğiz. Arka kısmın kalan ilmeklerini örüyoruz. Ters ilmeğimize gelince bir tane artma ekliyoruz. Daha sonra ters ilmeği örüyoruz. Kol bölümündeki ilmeklere gelince yine ters ilmek ve artma ilmeğinin arasından tığımızı takıp bir tane ilmek aldım. Kol ilmeğinin ilk ilmeğini haroşa örerek aldığım ilmeğin içinden kaydırdım. Devam edip yine ilmeklerimi kapatacağım. Ön kısmın ilmeklerine geldiğim zaman ters ilmekten itibaren örüp yine ön kısma artmamı ekleyip ters yüzden de sıramı örüp kol altına kaç tane ilmek ekleyeceğimizi hesaplayıp devam edeceğim arkadaşlar. Ters yüzde kol altında tarife devam edeceğiz. Ters yüzdeyiz arkadaşlar. İlmeklerimizi kapattıktan sonra düz yüz ördüm. Ters yüzden de ilmeklerimin ön bölümün son kısmındayım.
Şimdi bu kısımda kol ilmeği kapattığımız ilmeğimiz kalınca 40 ilmeğimiz var bu yönde. Diğer yönde ise 39 ilmeğimiz var. Bir tane ilmek ekleyeceğiz diğer öne, 40 ilmek yapacağız. Arka kısmında yine ilmek kapattığımız ilmeği sağ yöne eklemiş olduk. Sol yönde bir tane ilmek ekleyeceğiz. Modelimizin oturması ve yerleşimi için de kol altlarına 3'er ilmek ekleyeceğiz. Toplamda bir tane arkası için 39 ilmek olan kol için bir tane, 6 tane ilmeği de 3'er 2 kol altına ekleyeceğiz. Eşitleyeceğiz ilmeklerimizi. Toplamda da 159 ilmeğimiz olacak. Arkası 70 ilmek, önün bir tanesi 40 ilmek, bir tanesi 39 ilmek. Bu şekilde sayıların toplamı 159 ilmek. Modelimiz kapaklı istiridye modeli, çok beğenerek yaptığım bir model. Beyaz iple de çok güzel olacağını düşünüyorum. Düz yüzü bu kısmı, ters yüzü de böyle. Yeleğimizi ters yüzden sırasını ördükten sonra düz yüzde modelimizi kuracağız. Örüyorum ilmeklerimi. Bu kısımdaki bir tane ters ilmeğimiz vardı. Bu ilmeği de diğer yönde ters olan ilmek. Bu ilmeği de artık düz örmeyip ters örüyoruz. Kol ilmeğini de ördükten sonra ilmek ekleyeceğim. İlmeği eklemek için parmağıma ipimi 2 kez doladım. Bu kısımdan diğer doladığım ipi alıyorum, kaydırıyorum. Birinci ilmeğim. Tekrar doluyorum ve bu kısımdan diğer doladığımı alıyorum, yerleştiriyorum. İkinci ilmeğim. Tekrar doladım. Üçüncü ilmeğim. 3 tane ilmek eklemiş oldum. Arka kısımdan ilk ilmeği örüyorum. Daha sonra artma ilmeğini örüyorum. Hemen 1 2 3. ilmeğin altından bir tane sıradan ilmek takıp ters örüp 4. ilmeği de eklemiş oldum. Devam ediyorum diğer yöne. İlmeklerimi ters örerek arka kısmın ilmeklerini örüp ikinci kol altında eklediğim ilmekleri tarif edeceğim arkadaşlar. Arka kısmın ilmeklerinde kalan ilmeklerimi örüyorum. Artma ilmeğini ördükten sonra yine düz olan ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeği de ters ördüm. Şimdi yine bu kol altında 3 ilmek ekleyeceğiz. İpimizi yine bu şekilde doluyoruz. Birinci ilmeğim. Tekrar doladım. İkinci ilmeğim. Tekrar doluyorum. Kaydırıyorum birbirinden ve üçüncü ilmeğim. 3 ilmekten sonra birinci ilmeği örüyorum. Daha sonra artma ilmeğini ördükten sonra yine bir alt sıranın bu şekilde örgüsünden, ipinden bir tane ilmek alıp şişime atıp ters örüyorum. İkinci ön kısmı da 40 ilmek yapmış olduk arkadaşlar. Sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde model kurulumu ile devam edeceğiz. Şimdi model kurulumu yapacağız arkadaşlar. Düz yüzdeyiz. Modelimiz
5 ilmek ve 13 ilmeğin katlarından oluşan bir model. Sıraları birbirinin aynısı, çok zor değil. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile birazcık dikkatli yapabilir. Modelimize başlarken sağ yönde ve sol yönde yarımşar model kurulumu yaparak başlayacağız. Daha sonraki modellerimiz yarım olmayacak. Diğer yönde de yarım modelle bitireceğiz. Başlıyoruz. Şimdi bir de hatırlatmak istiyorum. Kanalımda model için kapaklı istiridye modeli isimli bir video anlatıp yayınladım. Modelin sıralarını o videodan bakıp küçük parçalar deneyebilirsiniz veya not alabilirsiniz. Yeleğimde de tüm sıralarını tarif edeceğim arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Bant ilmeklerini örüyoruz. 7 ilmeğimiz var. Yedi ilmeği ördükten sonra yarım model için 1, 2, 3 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek ters ördükten sonra devamındaki 4 ilmeği birden örmemiz lazım. Ama 4 ilmeği birden almak zor olduğu için bu şekilde 2 tanesini örüyoruz. Ördüğümüz ilmeği sol yöndeki şişimize alıyoruz. 3. ilmeğe şişimizi takıp ördüğümüz ilmeğin üzerinden atıyoruz. Diğer ilmeği de aynı şekilde şişimizi takıp ördüğümüz ilmeğin üzerinden attık. 3. ve 4. ilmeği bu şekilde üzerinden atıp örmüş olduk. Şimdi 5 tane düz ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ajur dolayacağız. Birinci ajur, birinci ilmek. İkinci ajur, ikinci ilmek. Üçüncü ajur, üçüncü ilmek. Dördüncü ajur, dördüncü ilmek. Beşinci ajur, beşinci ilmek. Tamamlayınca bir tane daha ajur doluyoruz. Modelimizin ilk sırası için 4 ilmeği birlikte şişimize alıp dördünü birden düz örüyoruz. Bu kız sol yönde sorun yok ama sağ yönde zor olacağı için benim gibi yapın. 6 tane ajur doladık. 6 tane ilmek eksiltmiş olduk. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters örüyoruz. 5 ilmek ters ördüğümüzde bu kısımda diğer aşamasında modelin bu ilmeklerimize kurulum yapacağız. Yine bir önceki işlem, 2 ilmeği şişime alıyorum. Örüyorum. Daha sonra şişime takıyorum. 3. ilmeği ve 4. ilmeği üzerinden atıyorum. Yerleştiriyorum. Daha sonra yine 5 ilmek ajur dolayacağız. 5 ilmek düz öreceğiz. Birinci ajur, birinci ilmek. İkinci ajur, ikinci ilmek. Üçüncü ajur, üçüncü ilmek. Dördüncü ajur, dördüncü ilmek. Beşinci ajur, beşinci ilmek. Tekrar ajur doladım. Devamındaki 4 ilmeği şişime alıyorum. Dördünü birlikte düz öreceğim. Bu kısımda ilk atılan ilmek olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Beş ilmek tersten sonra yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şişime tekrar takıp üçüncüsünü ve
dördüncüsünü üzerinden attım, yerleştirdim. 5 ilmek düz örüp 5 tane ajur dolayacağız. Birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, beşinci ajur, beşinci ilmek, altıncı ajur ve 4 ilmeği şişime alıp hepsini birlikte düz ördüm. İlk sıra kurulumu tamamını tarif edeceğim arkadaşlar. 5 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5.'si. 5 ilmek tersten sonra yine 2 ilmeği aldım. Bu şekilde birazcık bollaştırıyorum. Şişime takıyorum. 3. ilmeği ve 4. ilmeği üzerinden atıyorum. 5 ilmek yine ajur dolayarak öreceğiz. Birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, beşinci ajur, beşinci ilmek, altıncı ajur. Devamında 4 ilmeği şişimize alıyoruz. Dördünü birden düz ördük. Bir, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği yine aldım. Düz ördüm. 3. ilmeği ve 4. ilmeği üzerinden attım. 5 ilmeğimizi tuttum yine bu şekilde. Birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, dördüncü, beşinci ajur, beşinci ilmek, altıncı ajuru dolayıp yine 4 ilmeği birlikte şişimize alıp düz öreceğiz. Devam edip 5 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek tersten sonra yine 2 ilmeğimizi ördüm. Şişime taktım. 3. ilmeği ve 4. ilmeği üzerinden attım, yerleştirdim. 5 ilmek saydım ve örüyorum. Birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, beşinci ajur ve beşinci ilmek, altıncı ajuru dolayıp örgümden yine 4 ilmeği şişime aldım. Dördünü birlikte düz ördüm. Daha sonra 5 ilmek ters. 1 2 3 4 ve 5. ilmeğimiz. 5 ilmekten sonra bu kısımdaki 2 ilmeği alacağım. İkisini birlikte düz ördüm, şişime taktım. 3. ilmeği ve 4. ilmeği üzerinden atıyorum. Biraz yerleştiriyorum. Devamında 5 ilmek bu şekilde tutuyoruz. Ajurumuzu dolayıp birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, beşinci ajur ve beşinci ilmeği örüyoruz. Tekrar altıncı ajurumuzu
dolayıp 4 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Tekrar 5 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 ilmekten sonra 2 ilmeği yine bu şekilde ördüm, şişime aldım. 3. ilmeği ve 4. ilmeği üzerinden attım. Daha sonra 5 ilmek bu şekilde tutuyorum ve örüyorum. Birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, beşinci ajur ve beşinci ilmek. Altıncı ajuru doluyoruz. 1 2 3 4 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Sol yöndeki şişimizde 2 4 6 7 ilmek bandımız ve yarım model yapacağımız 3 ters ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 ilmeği ters örüp kalan ilmeklerimizi bant için haroşa örüyoruz. Modelinizi, yeleğinizi benden büyük veya küçük ördüğünüzde arkadaşlar, modelin katlarına göre sayıp hesaplayıp artmaları bu kısımlara eksik gelirse ilmekleriniz yerleştirebilirsiniz. 5 ilmek, 13 ilmek, 5 ilmek, 13 ilmek gibi sayacaksınız. Başlarken de yarım modelle 3 ters ilmekle başlayacaksınız. Ters yüzdeyiz şimdi. Ters yüzde bant ilmeklerini tamamlıyoruz. İki, 4, 6, 7 tane. 7 haroşa ördükten sonra düz ilmekle başlıyoruz. 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyoruz. Devamında 13 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmek. 13 ilmek tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz, tekrar 13 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Arka kısımdaki örülüş modelimizin katları gibi. 13 ilmek ters, 5 ilmek düz. Bant kısmında 3'er tane düz ilmeğimiz var. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde anlatıma devam ediyorum. Modelimizin 3. sıra düz yüzdeyiz. Kurulumu yaptık. 1. sıra, 2. sırayı ters yüzden ördük. 3. sıramız için başlıyoruz. Yedi ilmeği örüyoruz. 7 ilmekten sonra 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 13 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örerek düz yüzden ve ters yüzden 3. ve 4. sırayı tamamlayacağız. Daha sonra modelimizin bu kısmındaki
ikinci aşamasını yapacağız. Birinci modelin ikinci aşaması. Devam edip 3. ve 4. sırayı tamamlıyorum. Modelimizin 5. sırasındayız. Sağ yöndeki şişimizde bant ilmeklerimiz var. Devamında yine 1, 2, 3 ters ilmek. Daha sonra 2 ilmeği şişimize alıp bu şekilde örüyoruz. Tekrar sol yöndeki şişe takıp 3. ilmeği ve 4. ilmeği üzerinden atıp sağ yöndeki şişimize alıyoruz. İlk kurulumun aynısı bu sıra arkadaşlar. 5 tane ilmek tutuyorum böyle parmağımla. Daha sonra 1. ajur, 1. ilmek, 2. ajur, 2. ilmek, 3. ajur, 3. ilmek, 4. ajur, 4. ilmek, 5. ajur, 5. ilmek, 6. ajur, ters ilmeklerden önceki 4 ilmeği şişime alıyorum. 4'ünü birlikte düz örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ters ilmek. Devamında 2 ilmek şişimize taktık. 3. ve 4. ilmeği üzerinden atıp tekrar sağ yöndeki şişimize alıp 5 ilmeğimizi tutup 1. ajur, 1. ilmek, 2. ajur, 2. ilmek, 3. ajur, 3. ilmek, 4. ajur, 4. ilmek, 5. ajur, 5. ilmek, 6. ajur ve ters ilmeklerden önceki 4 ilmeği şişimize alıp düz ördük. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördük. Model boyunca, ilmekler boyunca tüm sırayı bu şekilde tekrar öreceğiz. Ters yüzden yine 13 ilmek ters, 5 ilmek düz örüp daha sonraki 2 düz sırayı da tamamlayacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Bu 4 sıradaki işlemin aynısı. Tamamladım sıraları arkadaşlar. 8 sıra model örmüş olduk. İlk kısmı da yaptık modelimizde. Şimdi tekrar yerlerini değiştirerek model kurulumu yapacağız. Bantların yanına yarım model kuracağız. Bant kısmını örüyoruz. İki, 4, 6, 7 ilmeği ördükten sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum. 2 düz modelimizin ilk 8 sırasını tamamladık arkadaşlar. Şimdi ters ilmeklerin üzerine model kuracağız. Bantların yanına yarım model, diğerlerine tam model kuracağız. 2, 4, 6, 7 ilmek var şişimde bant ilmekleri. Daha sonra 3 tane düz ilmek öreceğim. 3 tane ajur dolayıp 4 ilmeği birlikte öreceğim. Yarım model için. Bir düz ilmek, bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek, tekrar ajur doluyorum. 3. düz ilmeği örüyorum. 3. ajuru doluyorum. Şişime 4 tane ilmeği birden alıp 4'ünü birlikte düz örüyorum.
1 2 3 tane ajur doladık. Bu kısımda 3 tane ilmeği eksiltmiş olduk. Yarım modelimiz bu şekilde devam edecek. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek ters ördükten sonra bu bölümdeki 13 ilmeğimizden yine 4 tane düz ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte bu şekilde örüyorum. Şişime alıyorum. Üçüncüyü ve dördüncüyü üzerinden atıyorum, yerleştiriyorum. 5 tane ters ilmeğimizi düz örerek ajur dolayacağız. Birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, beşinci ajur, beşinci ilmek. Ters ilmeklerimizin sayısı belli. Modeli kurmak bu sırada daha kolay. 6. ajuru doluyoruz. Devamında 4 ilmeği birlikte düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyoruz. Kalan 4 düz ilmeği yine bu şekilde 2 tanesini birlikte örüyorum. Şişime alıyorum. Üçüncüsünü ve dördüncüsünü üzerinden atıp yerleştiriyorum. 5 ilmeğimize 5 tane ajur dolayarak öreceğiz. Bir tane ajur dolayıp birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, beşinci ajur, beşinci ilmek, altıncı ajur ve 4 ilmeği şişimize alıp düz ördük. Sıra boyunca bu şekilde devam edip modelimi kuracağım arkadaşlar. Bu kısımda sol yönde model kurulumunu ön kısımda devam edeceğim. Bu kısımları çekmeme gerek yok. Aynı işlemleri yapıyoruz çünkü. Devam ediyorum arkadaşlar. İkinci ön parçadayız. En son olarak 4 ilmeğimi birlikte ördüm. Ters ilmeklerle başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek tersten sonra 2 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Üçüncüsünü ve dördüncüsünü üzerinden atıp yerleştirdim. 5 tane ilmek örüp 5 tane ajur dolayacağım. Birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek, dördüncü ajur, dördüncü ilmek, beşinci ajur, beşinci ilmek, altıncı ajuru dolayıp devamında 4 ilmeği birlikte örüp şişime yerleştirdim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. Şişime tekrar sol yöndeki şişime takıp 3. ve 4. ilmeği üzerinden atıp yerleştirdim. 3 tane ilmeğim var. 3 ajur dolayıp 3 tane düz ilmek öreceğim. Birinci ajur, birinci ilmek, ikinci ajur, ikinci ilmek, üçüncü ajur, üçüncü ilmek. Tamamladık kurulumu arkadaşlar. Sırayı da tamamlıyoruz bandı örüp. Ters yüze dönüyoruz. Model ilmeklerine geldiğimizde 2 4 7 ilmekten sonra
1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. Daha sonra 13 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. ilmek. Devamında yine 5 ilmek düz. Bu şekilde devam edeceksiniz. 13 ilmek ters, 5 ilmek düzle. Bu kısımda yine başladığımız gibi 5 ilmek düz, 7 ilmek tersle tamamlayacaksınız. Diğer sıraları çekmeme gerek yok. Bu sıradan sonra yine 2 sıra düz örgümüz var. Modele göre ters ve düz örerek herhangi bir ajur dolama veya birlikte örme olmadan düzleri düz, tersleri ters örerek 2 sırayı tamamladıktan sonra yine ilk sıradaki gibi kurulum yapılacak. Devam edip ikinci modeli tamamlıyorum. Yarım kurduğumuz model kısmında ve diğer bölümlerde 4 sırayı tamamladım. 5. sıradayız arkadaşlar. 2 4 6 7 ilmeği ördükten sonra bir düz ilmek, bir ajur, bir düz ilmek, bir ajur, bir düz ilmek, 1 2 3 tane düz ilmek ördük. 1 2 ajur doladık. 3. ajuru dolayıp devamındaki 4 ilmeği birlikte örüyoruz. Yarım modelin ikinci aşamasını da bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra 5 tane ters ilmek, 2 tane ilmeği örüp 3. ve 4.'yü üzerinden atıyoruz, yerleştiriyoruz. 5 ilmeğe 5 ajur yaparak örüyoruz. 1. ajur, 1. ilmek, 2. ajur, 2. ilmek, 3. ajur, 3. ilmek, 4. ajur, 4. ilmek, 5. ajur, 5. ilmek, 6. ajuru dolayıp 4 ilmeği birlikte ördük. Devam edip 5 tane ters ilmek, aynı şekilde kurulumu yaparak devam edeceğiz. Sol yönde bu kısımda yarım modeli tarif edeceğim. Sol yöndeyiz. Modelimizi kurarak ilerledik. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek örüyoruz. Daha sonra 2 ilmeğimi örüyorum. Sol yöndeki şişimi alıyorum. 3. ve 4. ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atıp yerleştiriyorum. Daha sonra bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur doluyorum. Düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 3. düz ilmeği örüyorum. 1 2 3 ajur doladık. 1 2 3 tane düz ilmek ördük. Sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde modelli örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci modelimizi tamamladıktan sonra ilk sıra gibi
kurulum yapacağız. Üçer ters ilmekle başlayacağız. İki yönde de. Eğer zorlanırsanız kanalımdaki videoya bakabilirsiniz. Tam sıralarını daha ayrıntılı anlattığım bir video, ama yapacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü aynası zaten modelimizde kendini belli etti. Bu şekilde modelli örmeye devam ediyorum. Yeterli model olana kadar, yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Beden kısmında modelli olarak ilerledim arkadaşlar. Modellerimizi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane model yaptık. Santim olarak da ölçüsü kol kısmından, bu kısımdan ölçeceğim. Kabartmalı bir model olduğu için birazcık enine, birazcık uzununa düzeltip ölçüyoruz. Yaptığımız bu kısımdaki modelli bölüm 19 santim arkadaşlar. 19 santimden sonra şimdi tüm ilmeklerimizi haroşa örerek 5 çizgi haroşa örgü tamamlayacağız. Sıralarımı tamamladıktan sonra ilmeklerimi kapatacağım. Daha sonra bir tane tığ işi yapacağım tüm bant ve beden boyunca. Gayet kolay bir tığlama yapacağız. Birazcık da kenar ilmeklerim düzgün olmuyor diyen arkadaşlar için özellikle bu şekilde ördüm ve kolay bir tığlama tarif edeceğim. Sıralarımı tamamlayıp daha sonra devam edeceğiz. İlmeklerimi kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşa örüp 6. haroşa çizgide düz yüzde ilmeklerimi kapattım. İlmeğim örgünün sol yönünde, ipimi kesmedim. Şimdi bir tığla ön kısımlara, ön kısmın bandına değişik bir iş yapacağız. Yaka kısmıyla beden kısmına da yalancı trabzan yapacağız. Tığım arkadaşlar çok kalın değil. Eski tulip tığlardan 2 numara 1,75 milim. Başlıyoruz şimdi. Elinize giden herhangi bir tığla yapabilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğime, daha sonra ilmeğimden bu kısmından tığımı takıyorum. Devamında son ilmekten bu kısımdaki bant kısmındaki son ilmekten takıp aldığım ilmekten kaydırıp tekrar örüyorum. İlmeğimi tutuyorum. Tekrar bu kısımdan tığımı takıyorum. Örgümün kenar ilmeğinden de bir ilmek alıp kaydırıp ikisini birlikte örüyorum. Yeniden bu kısımdan taktım tığımı. Son ilmekten de takıyorum, kaydırıyorum, örüyorum. Tekrar aldım bu kısımdan, son ilmekten tığımı takıp bir ilmek aldım ve ördüm. Yeleğimin etek kısmında 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşayı tamamladım. 6. sırada düz yüzden ilmeklerimi kapattım. İlmeğimi bıraktım, bir tane ilmek kapattım. İlmeğim, ipimi kesmedim bu şekilde. Şimdi ön bantlara bir tane tığ işi yapacağız. Tığla yapacağız arkadaşlar.
Tığım benim 2 numara 1,75 milim, çok kalın bir tığ değil. Elinize ve örgünüze uyumlu herhangi bir tığla yapabilirsiniz. İlmeğimi bu şekilde tutuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Zincir çektikten sonra zincirin bu kısımdaki örgüye tığımı takıyorum. Daha sonra ön kısmın bandının son ilmeğinden tığımı takıp bir tane ilmek alıyorum. Aldığım ilmeği bu şekilde diğer ilmekten kaydırdım. Tığımda 2 ilmek kalınca bu şekilde ördüm. Tekrar bu kısımdan tığımı taktım. Daha sonra kenar ilmeğe takıyorum, kaydırıyorum, örüyorum. Tekrar taktım. Daha sonra kenar ilmeğine takıp kaydırıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Takıyoruz aynı şekilde. Bu kısımdaki ilmeği çok büyük tutmayın arkadaşlar. Tığımı taktım, kenar ilmeğinden ilmeğimi aldım, kaydırdım, ikisini birlikte ördüm. Yaptığımız işin ters yüzü ve düz yüzü bu şekilde. Devam edip tüm ilmeklere birer tane bu şekilde ilmek alarak tamamlayacağız. Tekrar alıyorum bu kısımdan. Kaydırıyorum, örüyorum. Tekrar tığımı takıyorum, ilmeği aldım, kaydırıp yeniden örüyorum. Yaka kısmına kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Yaptığımız işin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ters yüzde de bu şekilde. Kenar ilmekleriniz düzgün olmadığı zaman yapabileceğiniz, tüm yeleklerinize uygulayabileceğiniz bir çalışma. Son 2 tane kenar ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde tığımı takıyorum bu kısma. Daha sonra kenar ilmeğine takıp kaydırıp örüyorum. Sonuncusuna da yaptım aynı şekilde. Şimdi yaka kısmına yalancı trabzan yapacağız. Yalancı trabzandan önce yine aynı şekilde bir tane taktım tığımı. Kasmasını istiyorum. Bu kısma bir tane daha yapıyorum. Hemen yaka kısmından bir tane ilmeğe takıp ilmeğimi aldım. Tamamladım. Şimdi bu kısımlardan bu şekilde her ilmeğe birer tane batarak yalancı trabzan yapacağız. Tığımın üzerine ipimi alıp bir tane doluyorum. Daha sonra bu şekilde yalancı trabzanımı yapıyorum. Çok sıkı veya bol yapmayın arkadaşlar. Örgünün hizasında olmasına dikkat edin. İlmek aralarına bu şekilde batarak yalancı trabzanlarıma devam ediyorum. Görüntüsü de bu şekilde, ters yüzden de bu şekilde görüntü. Sıra sonunda yaka kısmının bu kısımlara kadar devam edip daha sonra yine bandımızda aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Tarife bu kısımda devam ediyorum. Yaka kısmında trabzanlarımızda devam ettik.
Son kalan trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi yine bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra bu kısımdan tığımı takıyorum. Örgümden de trabzan yaptığım kısımdan bir tane ilmek alıp kaydırıp örüyorum. Devamında bu kısımdan tığımı taktım. Son bant kısmından kenar ilmekten bir tane alıp kaydırıp yine işimi yaptım. Tekrar tığımı takıyorum. Kenar ilmeğine takıp örüp bu şekilde devam edeceğim. Devam edip etek kısmında yalancı trabzanı tarif ediyorum arkadaşlar. İlik yeri olan kısımda da tamamladım arkadaşlar, bu şekilde yaptığım kenar ilmek işini. Alt beden kısmında da yine yalancı trabzan yapacağız. Son kalan işlerimi yapıyorum. Bir tane daha. Tamamladıktan sonra şişimi, tığımın üzerine ilmeğimi, ipimi doluyorum. Bu kısımda son defa kenar işi yaptığım ilmeğe ilk yalancı trabzanımı yapıp daha sonra her ilmeğe birer tane yalancı trabzan yaparak devam edeceğim. Özellikle dönüşleri tarif etmek istedim. Bu şekilde dönüş yaptık. Tamamlıyorum ve ipimi kesip gizleyeceğim. Diğer yönde de düğmelerimi diktim. 5 tane düğme diktim. Tamamlayıp yeleğimi ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Tamamladık yeleğimizi arkadaşlar. Şimdi santim olarak ölçülerini vereceğim. Yeleğimin genişliği 26 santim, düğmeleri kapalı şekilde. Kol altından bu kısımdan uzunluğu 21,5 santim. Tüm boy uzunluğu da yaklaşık 34 santim. Bir yaş ölçülerine göre bir yelek oldu. Normalde bu ilmeklerle 1,5-2 yaşta olur ama bu kısımdaki artmalar ve ipinizin kalınlığı veya örgünün şekli de etkileyecektir. İpim 250 metre 100 gram olmasına rağmen oldukça ince bir ipti benim. Model için özellikle ince olmasını seçmiştim. Modele biraz daha ince ipler zarif gösterdiği için. İstediğiniz tüm markalarla 100 gram 250 metre olan iplerle çalışabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden kolay gelsin hepinize.